arkadaşlar. Sınavlı hazırlık matematik serimizin 20. videosuyla karşınızdayız. Bu videoda yine ACE yayınlarının Mavi Set ders anlatım föylerinin 20. föyüyle devam ediyoruz. Konumuz 1. dereceden 2 bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin ilk bölümü. Öncelikle 1. dereceden 2 bilinmeyenli denklem ne demek buna bakarsak A, B, C gerçek sayılar, A ve B sıfır olmamak üzere X ve Y de bizim bilinmeyenlerimiz yani değişkenlerimiz. Ax artı B'ye artı C eşittir 0 şeklindeki denklemlere 1. dereceden 2 bilinmeyenli denklem diyoruz. Bakın 2 tane bilinmeyenimiz var. X ve Y, A, B ve C birer reel sayı. Bu denklem analitik düzlemde bir doğrunun grafiğini belirtir ve bu denklemi sağlayan değerler de X, Y sıralı ikilileridir. Bunlar da çözüm kümemizi oluşturur diyoruz. Örneğe bakarsak A-1x artı 3y eşittir 7 denklemini sağlayan ikililerden 2 tanesi 2'ye 1 ve b'ye eksi 1 olduğuna göre b kaçtır? Ne dedik? X ve y sıralı ikililerinden oluşacak bu çözüm. Yani x yerine 2, y yerine 1 yazalım öncelikle. A-1 çarpı 2 artı 3 çarpı 1 eşittir 7'ymiş. Yani 2a eksi 2 artı 3 eşittir 7. Bakın burada artı 1 kalıyor. Karşıya eksi olarak geçerse 2a 6. O halde a yerine biz 3 yazabiliyoruz. 3 eksi 1'den denklemimiz 2x artı 3y eşittir 7 oldu. Şimdi x yerine b'yi yazarsak 2b, y yerine eksi 1 yazarsak eksi 3 eşittir 7'ymiş. O halde 2b 10 yani b 5 olarak bulunur. Böyle sorularda önce bildiğimiz yerine yazıyoruz. Buradaki bilinmeyeni buluyoruz. Sonra da yine bizler istediği bilinmeyen olanı bu denklemi oluşturduktan sonra yerine yazıyoruz ve çözüyoruz. Denklemini sağlayan noktalar kümesini analitik düzlemde gösteriniz. Arkadaşlar ne belirtir dedik? 2 bilinmeyenli denklem var. 1. dereceden o halde doğru belirtecek. Bir doğru çizmek için bize 2 nokta gerekiyor. Şimdi x 0 olursa yerine yazdığımızda y 4 olmalı. O halde bu denklem bu doğru 0'a 4'ten geçiyor. Ya da y eşittir 0 olursa bu durumda da x yerine 4 yazmamız lazım. O halde 4 virgül 0'dan geçiyor. Şöyle çizersek bakın x'e 0 verdiğimizde y 4'ten geçmeli. Y'ye 0 verdiğimizde x 4'ten geçmeli. O halde şu 4'e 4'ten geçen doğru bizim bu denklemimizi sağlayan doğruların kümesi, noktaların kümesi oluyor. Örneğin burada ne vardır? 2'ye 2 bakın. 2 verirsek 2'den geçiyormuş. Tamamı bu doğrudan oluşacak çözüm kümemizin. Ax artı by artı c eşittir 0 denkleminin grafiği bir doğru belirtir ve sonsuz sayıda x, y sıralı ikilisinden oluşur. Yani biz bu sıralı ikilileri çoğaltabiliriz. Grafikte A kentinden B kentine doğru sabit bir hızla yol alan aracın zamana göre aldığı yol gösterilmiştir. Buna göre araca ait yol zaman denklemini yazınız. Şimdi biz ne biliyoruz? Bakın 2 saatte 150 kilometre gitmiş. 2 saatte 150 kilometre gidiyorsa o halde bunun 1 saatte 75 kilometre gitmesi gerekiyor. Başlangıcına bakıyoruz 0. Sonrasında her saatte 75 arttığına göre biz şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu artışı x'in katsayısı yapacağız. 75x eşittir y diyeceğiz. Eğer burada bir başlangıç değeri olsaydı örneğin bu grafik 100'den başlayıp gitseydi o halde 100 artı 75x diyecektik. Şimdi 1 verdiğimizde 75, 2 verdiğimizde 2 saatte 150, 3 verseydik 225 şeklinde gidecekti. O halde bunun denklemi budur arkadaşlar. Grafikte bir ağacın boyunun yıllara göre değişimi gösterilmiş. Her ölçümde ağacın boyunun bir önceki ölçüme göre 10 cm fazla olduğu görülüyor. Bakın artış ne kadar? 10 cm. O halde bir kere x'in katsayısı 10x olacak. 15. yılda ağacın boyunun 2 metre olduğuna göre. Bakın 15. yılda ağacın boyu 200 cm olmuş. Yani diyeceğiz ki y eşittir artı burada bir k değişkenimiz var. Ya da işte ax artı b diyelim. B değişkenimiz olsun. Dediğim gibi a'nın yani x'in katsayısı artışımız olmak zorunda. Şimdi 15 yılın bu sonunda ne olmuş? 200 eşittir 10 çarpı 15 artı b olmuş olsun. Burası 150 ediyor. Karşıya atarsak o halde bizim b dediğimiz 50 olmuş. Yani bizim denklemimiz aslında 10x artı 50'den oluşuyor. Aslında biz bu ağacı diktiğimizde fidanın boyu 50 santimetreymiş. Buna göre ilk dikilinde boyu kaç santimetredir? Zaten bu 50'yi sormuş bize. 1. dereceden 2 bilinmeyen denklem sistemlerine baktığımızda aslında elimizde 2 tane az önce bahsettiğimiz 1. dereceden 2 bilinmeyen denklemimiz var. Bu denklemler alt alta yazıldığında bunların çözümünü yaparken birincisi yok etme metodunu, ikincisi yerine koymayı, üçüncüsü de grafiği kullanırız ama grafik aslında soru çözerken pratikte kullandığımız yöntemlerden biri değil. En çok bu ikisini kullanıyoruz diyelim.
Şimdi denklem sisteminde bilinmeyenlerden birini yok etmek için ne yapacağız arkadaşlar? Diğer denklemdeki değişken, aynı değişkenin katsayısı neyse bunu zıt işaretli olacak şekilde düzenlemeye çalışacağız. Sonra alt alta toplayıp yok edeceğiz. Elimizde bir değişken kalacak. Onu bulduktan sonra yerine yazıp diğerini bulacağız. Örnek vermek gerekirse bakın. Burada da artı y var, burada da artı y var. Ben şu alttaki denklemi eksi 1 ile çarparsam 3x artı y eşittir 17 idi. Eksi de çarpınca eksi x eksi y eşittir eksi 13 oldu. Bakın bunlar zıt olduğu için alt alta topladığımda y'ler gidecek. Elimde 2 tane x kaldı. Buradan 4 kaldı. O halde x eşittir 2'ymiş. Bunu herhangi bir denklemde nerede olduğu önemsiz yazıp y'yi bulmamız lazım. Örneğin burada x'i yazarsak 2 artı y 13 ise o halde y eşittir 11'miş. Bunu sağlayan sıralı ikili diyor. X'imiz 2, y yerine de 11 verirsek sağlamış. Tereddüt ederseniz ilk denklemde yerine yazarak deneyebilirsiniz. Mesela biz ikinciden bulduk. 2 kere 3 6 olacak. 11 daha verirsek bakın 17 sağladığını gördük. Bölülü verirse arkadaşlar yine aynı şekilde yok etmeyi kullanabiliriz. Örneğin burada 1 bölü x gördük. Burada 3 bölü x gördük. Bunu eksi 3 ile çarpsak eksi 3 bölü x eksi ile eksiyi çarpacağız. Bakın artı 9 bölü y eşittir. Eksi 14, eksi 3 ile 14'ü çarparsak eksi 42 gelecek. Diğerini aynen yazdım yerine. Eksi 10 oldu. Taraf tarafa toplarsak x'ler gitti. Bakın 13 bölü y eşittir. Eksi 52 oldu. 13 ile 52 birbirinin 4 katı olduğuna göre sadeleştirirsek elimizde 1 bölü y eşittir. Eksi 4 kaldı. Bunu götürüp yerine yazarsak bakın 3 bölü x artı 4 çarpı 1 bölü y diye düşünürsek bunu eksi 4 geldi. Eşittir. Eksi 10'muş. O halde 3 bölü x eşittir. Burası eksi 16 idi. Karşıya geçerse artı 16 olacağına göre artı 16 eksi 10'dan 6'ya eşit oldu. Bakın 3 eşittir 6x içler dışları yaptık. Bu durumda x eşittir neymiş? 3 bölü 6 yani 1 bölü 2'ymiş. Bizden x bölü y'yi istiyor. 1 bölü 2'nin eksi 4'e oranı. Aslında yazamadıysa eksi 4 bölü 1'dir. İlki aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır dersek buradan çıkacak sonuç eksi 1 bölü 8 olması gerekir. Burada hatamız neydi arkadaşlar? Bakın bize x bölü y'yi sordu. Biz x bölü aslında 1 bölü y yapmış olduk. Yani buraya y eşittir eksi 1 bölü 4 yazıp burasını eksi 1 burayı 4 almamız gerekiyordu. O halde bu ters çevirip çarpınca eksi 4 bölü 1 olması gerekiyordu. Bu durumda da eksi 4 bölü 2 olacağına göre cevabımız eksi 2 çıkacak. Ben hata yaptım. Aynı hatayı sizler yapmayın. İkinci yöntemimiz yerine koyma. Bunda da denklem sistemlerindeki denklemlerden herhangi birinde x'i ya da y'yi yalnız bırakıp diğer tarafa atıyoruz. Ve sonra bu bulduğumuz sonucu diğer denklemde yazıyoruz. Yani bakın bu soruda bakarsak ilk denklemi aldım. X artı 2y 19 ise o halde x gördüğüm yere 19 eksi 2y yazabilirim. İşte x gördüğüm yere 19 eksi 2y'yi artık diğer denklemde yazıyorum. Ne demiş? 4 çarpı x. Onun yerine ne yazıyorum? 19 eksi 2y yazıyorum. Artı 3y eşittir 66. Çarparsak 4 ile 19'u çarptığımızda 76 gelecek. Eksi 8y artı 3y eşittir 66. 66'yı buraya alırsam 76'dan 66 çıkarsa 10. Bakın burası da eksi 5y'ydi. Karşıya artı 5y olarak gitti. O halde y 2'ymiş. Şimdi bu y'yi götürüp x'teki karşılığına yazarsak 19 eksi 4'ten o halde x eşittir 15 buluyoruz. Bunları sıralı ikili halinde yaz diyor. Önce x'i sonra 2'yi yazdık. O halde 15'e 2 sağlıyormuş. Denersek bakın x yerine 15 verdik. Y yerine 2 verirsek 4 oldu. Toplamları 19'u da sağladığını görüyoruz. Aşağıda boyutları a ve b santimetre olan dikdörtgen şeklindeki eş tahta parçalardan oluşan iki farklı şekil verilmiş. Uzun kenar b'ymiş, kısa kenar a'ymış. Bakın b, a yazalım. Buralarda b, uzunlar, kısa olan a. Şimdi burada bu 26 2a ve b'nin toplamından oluşmuş. O zaman 2 artı b 26 yazdık. Burada da 3 tane b ve 1 tane a'nın toplamından oluşmuş. 43 yazdık. Şimdi bizden b eksi a'yı soruyor. Birini yok ederek başlayalım. Örneğin şu denklemi eksi 2 ile çarparsak ilkini aynen tuttuk. Yani 2a artı b 26. Alttakini eksi ile çarparsak 2a eksi 6b eşittir. Eksi 86 oldu. Toplarsak a'lar gider. Eksi 5 tane b eşittir. Eksi 60 oldu. Bu durumda b eşittir 12 olarak buluyoruz.
Herhangi bir denklemde B'yi yerine yazarsak, bakın bu ilk denklemde daha kolay. Karşıya attığımızda 2A eşittir 14. O halde A eşittir 7 kalıyor. Sonra bizden B eksi A'yı istedi. B'yi 12, A'yı 7 bulduk. O halde bu fark 5'tir diyoruz. Dediğim gibi grafik çizimi yöntemiyle bize sınavlarda çok karşımıza soru çıkmaz. Ama ikisini de çizersek kesiştikleri yer çözüm kümesi olur diyelim ve bir soru yapalım bu konuda. Örneğin y'ye 0 verirsek x 2x 7 olduğuna göre x 7 bölü 2'den geçecekmiş ilki için. X'e 0 verirsem y eşittir 7'den geçecek. Şimdi bunu bir grafikte gösterirsek y'ye 0 verdiğimizde x 7 bölü 2'den geçiyor. X'e 0 verdiğimizde y 7'den geçiyor. Yani ilk verilen denklemin grafiği bu şekilde oluştu. Tabletle çizmek biraz zor oluyor ama umarım anlaşılıyordur. İkincisinde x'e 0 verirsek y eşittir eksi 2. Y'ye 0 verirsek x eşittir 2. Bakın y eksi 2'den ve x de 2'den geçmesi gerekiyor. Şu şekilde yaparsak işte bu iki denklemin kesiştiği yer burası. Denklemlerin belirtili doğru size grafiği yorumlayın demiş. Bakın iki doğru bir noktada kesiştiğine göre bu denklemin çözüm kümesinde bir tane sıralı ikili çözümü vardır deriz. Ki hadi gelin onu da bulalım. X artı 2x artı y 7'ymiş. X eksi y 2'ymiş. Bakın taraf tarafa toplarsak y'ler gidecek. 3x 9. O halde x eşittir 3 çıktı. Herhangi birini de yerine yazalım. Buraya 3 yazarsak sonucun 2 çıkması için y'nin de 1 olması lazım. Bakın burası x'i 3, y'si 1 olan noktaymış deriz o halde. Şimdi ax artı by artı c eşittir 0 denklemi her x, y sıralı için sağlanıyorsa o halde x'in katsayısı, y'nin katsayısı ve buradaki sayıda 0 olması lazım. Yani 0 eşittir 0 bulabilirsek biz hepsi için sağlanır. Şimdi bakın burada x'ler parantezini alırsak a artı 1x artı b eksi 3y. Bunları da karşıya atalım. Eksi c eksi 2 eşittir 0. Ne dedik? Burası 0 olmalı. O halde a yerine eksi 1 gelmeli. Burası 0 olması için b yerine 3 gelmeli. Burasının 0 olması için de eksi c eksi 2 0 dersek c'yi karşıya attığımızda c eşittir eksi 2 gelmeli dedik. Değerleri bulduk. Bizden istediği şey çarpımları. A yerine eksi 1, b yerine 3, c yerine eksi 2 verirsek eksi 3 çarpı eksi 2'den artı 6 olarak cevabı buluruz. Evet, çıkmış soru. Bakalım ne zaman çıkmış. Taşıyamadım arkadaşlar. Evet, 2021 TYT'de çıkmış. Ne diyor? Bir kahve dükkanına kahve, sıcak su ve süt bileşenlerinin kullanılmasıyla oluşan 400 mililitrelik içeceklerin fiyatı 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplanarak hesaplanmaktaymış. Bu kahve dükkanındaki içeceklerden üçünün fiyatlarındaki birleşenler burada gösterilmiş. Bir müşterinin sipariş ettiği bu içeceğin fiyatı ne kadardır diyor özetle. Şimdi bakın buraya bir kahve, 3 tane de sıcak su koymuşlar. Şöyle yazalım. 3 tane sıcak su artı bir kahvenin fiyatı 9 TL'ymiş. İkinciye bakarsak bir tane sıcak suyla 3 tane kahvenin toplamı da 15 TL'ymiş. Şimdi buradan az önce kullandığımız yöntemlerle birini yok ederek bulabiliriz. Örneğin şunu eksi 3 ile çarparsak, altına yazarsak eksi 9 tane sıcak su, eksi 3 tane kahvenin fiyatı eksi 27 olacak. Bunu geçtim. Şu iki denkleme bakıp toplarsak eksi 8 tane sıcak su, kahveler gitti, eksi 12 oldu. Her yeri eksi 8'e bölersek o halde sıcak su eksi 12 bölü eksi 8, eksi 4 ile sadeleştirirsek 3 bölü 2. Yani bir sıcak su 1,5 TL'ymiş. O halde sıcak suya 1,5 şöyle yazalım, lazım olacak. 3 tanesine 4,5 verdik. Kahvenin tamamı 9'du. O halde bir tane kahve yerine de 4,5 TL yazmamız lazım. Buraya gelirsek sağlıyor mu bakalım. 4,5, 9, 13,5, 1,5 lira daha verdik. 15, evet sağlıyor. O halde kahve yerine 4,5 lira verdik. Şimdi bunun tamamı 12 liraysa kahveye 4,5 verdiysek bu 3 tane fiyatı, sütün fiyatı 7,5 lira olmalı ki toplam 12 olsun. O halde bir tane süte karşılık gelen yerde 2,5 lira. Şimdi sıcak suya 1,5, sütü 2,5 lira bulduk. Kahvenin bir tanesi 4,5'tu. O halde 2 tane kahve de 9 oldu. Bu ikisinin toplamı da 4'tü. Bu arkadaşın aldığı içecek 13 liraymış diyerek 2021'de çıkan soruyu çözüyoruz.
Şimdi denklem sisteminin çözümüne baktığımızda bizim karşımıza 3 tane durum çıkıyor. Birincisi, gördüğünüz gibi az önce bir soruda da vardı, grafik sorusunda. İki denklem tek bir noktada kesişirse o halde bunun çözüm kümesi tek elemanlıdır. Çözüm kümesi tek elemanlı olan bir denklemin olması demek ya da çözümün tek elemanlı olması demek, bakın x'lerin önündeki a'larla d'lerin oranının y'lerin önündeki b ile e'nin oranına eşit olmamasıyla mümkündür. Bu durumda doğrularımız kesişir ve bu kesişen iki doğrunun bir tane ortak noktası vardır. O da bizim çözüm kümemizdir aslında. Ne dedik? X'lerin önündeki sayıların oranı y'lerin önündeki sayıların oranına eşit değilse çözüm tek elemanlıdır. İkinci durumumuzda bu doğrular birbirine paralel olabilir. O halde hiçbir yerde kesişmezler. Yani çözüm bulamayız. Çözüm bulamıyorsak bu çözüm boş küme olur. Bunun olma şartı da iki doğrunun paralel olma şartıyla aynıdır. Yani x'lerin önündekilerin oranıyla y'lerin önündekilerin oranı eşit olmalı. Ancak yanlarındaki sayıların oranı bu orandan farklı olması gerekiyor. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa çözüm kümemiz boş kümedir. X'lerin oranı y'lerin oranına eşit, ancak sayıların oranı birbirinden farklı olmalı. Bu durumda doğrular paralel dedik. Paralel iki doğruysa ortak nokta yok. O zaman çözüm de yok. Çözüm kümem boş küme. Üçüncü durum ise iki doğru birbiriyle tamamen üst üste, yani aynı doğruyu belirtebilir. Bu durumda ben bunun üzerinden sonsuz tane nokta alabileceğime göre çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır deriz. Bunun olma şartı da x'lerin önündeki sayıların oranı, y'lerin önündeki sayıların oranı ve sayıların, tek başına olan sayıların oranının hepsi birbirine eşitse o halde doğrularımız çakışıktır. Çakışık olan iki doğrunun da sonsuz tane ortak noktası, yani sonsuz tane çözümü vardır deriz. Şimdi örneklerine bakarsak, denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz ve denklemlerin belirttiği doğruları çizerek grafiği yorumlayınız. Biz yine grafik çizmekle uğraşmayalım, bunların çözümüne bakalım. Şimdi arkadaşlar bunları toplarsak, bakın x'ler birbirini götürüyor, y'ler birbirini götürüyor, 0 eşittir 8 buluyoruz. Bu şekilde yanlış bir ifade buluyorsak o halde çözüm kümemiz boş kümedir dememiz gerekiyor. Bakın grafikle gösterin diyor, yine hadi gösterelim. X'e 0 verirsek 2y 5 olacağına göre y eşittir 5 bölü 2 olacak. Y'ye 0 verirsek x eşittir eksi 5 olması lazım. Bunu gösterirsek ne dedik? X'e 0 verince y 5 bölü 2 olsun. Y'ye 0 verince x eksi 5 olsun. Bakın ilk denklemimiz bu şekilde. İkinciye bakarsak x'e 0 verdiğimizde eksi 2y 3 olacaksa y eşittir eksi 3 bölü 2 olmalı. X'e 0 verdiğimizde y eksi 3 bölü 2'den geçmeli. Y'ye 0 verdiğimizde x de 3'ten geçmeli. Şimdi paralel gibi duruyor. Gelin katsayılarını kontrol edelim. X'in katsayısı eksi 1'e 1. Y'nin katsayısı da 2'ye eksi 2. Bakın yaptığımızda buradaki oran eksi 1, buradaki oran da eksi 1 çıkıyor. Bunlar eşit çıktı. Tamam. Paralel ya da çakışık ihtimali var. Sayılara bakarsak 5 bölü 3 bunlara eşit olmadığına göre bu doğrular nasıl doğrulardır? Paralel doğrulardır. O halde çözüm kümemiz boş kümedir. Zaten bizde ifade eşitlik yanlış çıktıysa boş kümedir diyebiliyoruz hızlıca. Şimdi denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır? Ne olacak? X'lerin önündeki 2a eksi 3 ile 3a eksi 5'in oranı y'lerin önündeki eksi 1 ve eksi 2'ye eşit olacak. Ama 7 bölü 5 farklı olması gerekiyor. Şu eşitliği çözersek içler dışları yaptığımızda eksi 4a artı 6 eksi 3a artı 5'e eşit oluyor. Bunu karşıya alırsak 4a eksi 3a'dan a kalıyor. Bunu karşıya alırsak 1 kalıyor. İşte a eşittir 1'miş. Bakın yerine yazarsak burası eksi 1 geliyor. Burası eksi 2 geliyor. Oran eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2. Burası da eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Ama sayılar farklı. O halde tüm şartlarımız sağlandı. Denklem sisteminin çözüm kümesi bu kez neymiş? Sonsuz elemanlı. Sonsuz elemanlı olunca ne olması gerekiyor? Çakışık olması gerekiyor. Yani x'lerin önündeki sayılar olan a eksi 1'in 7'ye oranı, y'lerin önündeki sayılar olan eksi 5'in, buradaki işareti kaçırmayalım, eksi b eksi 1'e oranı, o da eşit olmalı sondaki sayılar olan a artı 2'nin 4'e oranı. Şimdi şu ortadakini görmeyelim arkadaşlar. Öncelikle a'lı olanları halledelim. Bunların arasında içler dışları yaparsak 4a eksi 4, 7a artı 14 çıktı. 4a'yı karşıya atarsak 3a, 14'ü karşıya atarsak eksi 14 geleceği için eksi 18. O halde a eşittir eksi 6 bulduk. Birinde yerine yazarsak eksi 6'yı, bakın burası eksi 7 bölü 7, yani eksi 1 oldu. O halde eksi 1 eşittir
Eksi 5 bölü eksi b eksi 1 olması lazım. İçler dışları yaparsak eksi 5 eşittir b artı 1. Karşıya atarsak b eşittir eksi 6 buldum. Çarpımlarını sordu. A'yı eksi 6. Bu arada burada bir hatamız var mı kontrol edelim. Eksi 5'e eksi b eksi 1 yaptık. Evet, bu oran eksi 1 olması gerekiyordu. İçler dışları yapınca eksi b'ye artı b'ye artı 1 eşittir eksi 5 bulduk. Tamam, bir sıkıntımız yok. Eksi 6 ile eksi 6 artı 36'ymış. Ben artı ışıkları görmemiştim buraya odaklanınca. Problem yok. Şimdi ABC sıfırdan farklı tam sayılar ax artı b'ye eşittir c denkleminin çözüm kümesi x, y ikilerinden oluşuyormuş. X t ise y 2 t eksi 3'müş ve t bir reel sayıymış. Olduğuna göre ABC sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle orantılıdır? Şimdi arkadaşlar t'ye öncelikle 1 versek. T'ye 1 verince x eşittir 1. Y eşittir. Bakın 2 eksi 3'ten eksi 1 çıkıyor. Bunu bir yerine yazarsak. X'e 1 verdik. A oldu. Y'ye eksi 1 verdik. Eksi B oldu. Eşittir C. Şimdi bu denklem dursun. Bu birinci denklemimiz. Sonra T'ye 2 verelim. T'ye 2 verince x eşittir 2. 2 verince 4 eksi 3'ten y eşittir 1 çıktı. Bunları yerine yazarsak bakın 2a artı b eşittir c oluyor. Bu da ikinci denklem diyelim. Bunları alt alta yazsak 2a artı b eşittir c'ydi. A eksi b eşittir c'ydi. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak bakın b'ler gidiyor. O halde 3 tane a eşittir 2 tane c. Bu ne demek? A'ya 2 verirsen c'ye 3 ver demek. Şimdi A'ya 2 verirsek C'ye 3 verecekmişiz. Sağlayan yer neresiydi? Örneğin burasıydı. A'ya 2 verdim. 2 çarpı 2'den 4 oldu. Bakın bu denklemde yazıyorum. Artı B oldu. C'ye de 3 verdim. Karşıya atarsam B yerine ne yazmam gerekiyormuş bu durumda? Eksi 1 yazmam gerekiyormuş. Yani A yerine 2 verdim de B yerine eksi 1, C yerine de 3 olacak şekilde bunlar orantı çıkıyormuş. Bakalım işte burada oluyor. Aşağıdaki diyagramda aynı doğru parçası üzerinde bulunan iki dairenin içinde yazılı olan sayıların toplamı bu dairelerin arasındaki karelere yazılmış. Bununla bunun toplamı buradaymış. Bakın şöyle yapalım. X, Y ve Z diyelim. O halde X artı Y 39'muş. X artı Z şuradan bakarsak 47'ymiş. Ve Y artı Z 44'müş. Bize dairedeki sayıların toplamını yani X artı Y artı Z'nin toplamını soruyor. Bakın taraf tarafa toplarsak 2 tane X, 2 tane Y ve 2 tane Z geliyor. Yani iki parantezinde X artı Y artı Z'nin sonucu. Şunları toplarsak 39, 47 daha. Buna 40, buna 46 dersek 86. 4'ü eklersek 90. 40 daha eklersek 130 oldu. Her yeri 2'ye bölersek X artı Y artı Z o halde 65'miş ki bu da bizim sorumuzun cevabı oluyor. Evet arkadaşlar. Bu kısımda ikinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerin birinci kısmını tamamladık. Bir sonraki videomuzda devamını, ikinci bölümünü yapacağız. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kanalımızı takip edip abone olursanız sevinirim.